2026'nın ilk haftasından soğuk bir Paris Notre Dame vlogundan herkese merhaba arkadaşlar. Günübirlik kısa bir Paris turumuz var. Akşama geri döneceğiz. O yüzden çok fazla yer gezemeyeceğiz. Benim de yaklaşık 7 yıldır Fransa'dayım ama daha önce yani defalarca Paris'e gelmeme rağmen ziyaret edemedim. Çünkü burası 2019 Nisan ayında yangında ortadaki direk çöküyor, ortadaki kule çöküyor. Çöktüğü için de tadilat alınıyor. Ve tadilat geçen sene bitti. Biz de bu sene bir ziyaret edelim dedik. Ufakça bir bahsedeceğim şimdi size Notre Dame'ın öneminden. Şimdi size ufaktan bahsedeceğim. Aslında yangında sadece şu binanın tepesindeki orta kule çöküyor. Çünkü orta kule ahşaptan yapılma, meşe ağacından yapılma. Ve yani gerçekten çok kısa bir sürede direkt orta kule çöküyor. Bu orta kule çöktüğünde herkes çok korkuyor. Çünkü taşıyıcı duvarlar da çökerse tekrardan inşası ya da yani yapıyı komple kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burada da şöyle bir güzellik var. Yangından sadece birkaç yıl önce bir tane Amerikalı bilimci diyor ki Notre Dame bizim tarihi bir kültürümüz. Burası bir mirasımız. Geliyor ve burayı lazerle tarıyor. Yaklaşık 3000 tane noktadan yani bütün detaylarıyla Notre Dame'ın projesini tarıyor. Burayı tararken de millet yani nereden esti, nereden geldi aklına ama işte böyle bir yangın çıkacağını tabii ki de kimse öngörmemişti. Yangının çıkma sebebi de zaten buranın restorasyon çalışmalarında elektrik kaçağından çıkıyor. Yani yıllardır yanmayan bina restorasyon çalışmasındaki bir hatadan dolayı yanıyor. Tekrardan yapım aşamasında çok hassas davranıyorlar. Çünkü tepeyi, o yıkılan kuleyi daha modern bir sistemde yapabilirlerdi. Fakat Fransa'nın her yerinden tekrardan meşe ağaçları toplanıyor. Bu meşe ağaçlarıyla birlikte yıkılan kule tekrardan eski sistemiyle, ortaçağ sistemiyle tekrardan inşa ediliyor. Kalan restorasyonlarda da çok garibime gitti benim. Assassin's Creed oyunu Ubisoft burası yani Notre Dame'ı Assassin's Creed'de bahsederken yaklaşık bir 60 günlük çalışma yapıyor burada. Her detayının fotoğraflarını çekiyor ve oyuna da o şekilde ekliyor. O yüzden bir oyundan da faydalanılıyor burada. Yani Amerikalı bilimcinin lazerleri ölçümlerde, Assassin's Creed'deki fotoğraflar da detaylarda hani hangi sütun nerede, hangi taş nerede bu detaylarda çok işe yarıyor. İşte 2019 Nisan'da yanıyor burası. 2024'te, 2025'te falan açıldı yani. Aynen 2025 başında açıldı. O yüzden yani yıllardır kapalıydı. Şu anda da çok fazla bilgi var. Girişte rezervasyonlu, rezervasyonsuz girişler var. Tam şu arkada da Fransa'nın sıfır noktası var. Yani oradan da fotoğraf çekecektim ama şu anda oraya sıra yapmışlar, insanlar var. Burası neden sıfır noktası? Notre Dame Orta Çağ'dan beri Fransızlar için çok değerli bir simge. Yani herhalde binli yılların başında yapılıyor. 100 yıl falan sürüyor tadilatı. Ve bu tadilat bittikten sonra da burası simgesel hale geliyor. Ta ki 1800'lere kadar. Yani 1800'lerde artık değerini yitirmiş, hatta yıkılması düşünülüyor. Çünkü eski bir yapı, restorasyona uygun olmadığı düşünülüyor, yıkılmak isteniyor. O sırada Victor Hugo Notre Dame'la ilgili kitabını yazıyor. Ve bu kitap bir anda patlayınca tekrardan eski popülerliğini yakalıyor. Ve şu anda eskisinden daha da popüler. Ve yıllardır burası hep merkez olarak kullanılmış. O yüzden simgesel bir nokta var, bir plaka var. O plakayla açılışı yaparım. O plakadan Fransa'nın bütün ölçümleri o plakaya göre yapılıyor. Yani herhangi bir şehirden Paris'e gelirken size gösterilen tabelalardaki işte 200 kilometre, 300 kilometre aslında bu noktayı hedef gösteriyor. Bu noktaya göre mesafe ölçülüyor. Yani şu anda Fransızlar için tabii ki ibadethane hem müze şeklinde kullanılıyor. İçeride bu tanıtım yapmak istiyordum ama içeri girdiğimizde ayin vardı. Ayindeyken de daha fazla ekstra sessizlik isteniyor. Çok fazla insanları da ibadethanede rahatsız etmeye gerek yok. Yani içerisi Fransız genel Hristiyan kiliseleri. Çok böyle ekstrem bir farklılıkları yok aralarında. İçeride çok fazla işte dua odaları var. İşte günah çıkartma odaları var. Bu şekilde hala popülerliğini devam ettiriyor.
Şimdi lokal tarihi bir Fransız restoranında ufak bir yemek molası vereceğiz. Paris'in şöyle bir dezavantajı var. Çok fazla turist silkme restoranları var gerçekten, yani turistleri çırpıyorlar. Tarihi restoran adı altında. Ama bu da böyle gizli saklı lokal. İşte şu an gideceğimiz restoran belki 100 yıldan fazla eski bir restoran. Ama fiyatları hem uygun hem de tarihi. Gittiğin zaman böyle Fransızların öğle arasında, burada çalışan Fransızların öğle arasında gelip yemek yediği bir yer. Neden Paris'te çırpılmamak için böyle lokal yerleri bulmak, turist gibi takılmamak önemli. Turist gibi takıldığında bu şehir affetmiyor. Yani çok fazla zaten kapkaççı da var. Biliyorsunuz Avrupa'nın bu büyük şehirleri, özellikle başkentlerinin problemi bu. Kapkaç. Kontrol edilemiyor. Burada Türkiye gibi böyle bir mobese kamera sistemi zaten yok. İnsan hakları, kişisel hayat. Bir de Paris'in ekstra bir dezavantajı var. Diğer şehirlere nazaran burada çok pis ya şehir, yani insan demeli mi bilmiyorum ama çok rahat tuvaletlerini yapabiliyorlar sokaklara. Burada bir tuvalet anlayışı yok, yani o bahsedilen parfümdür, topuklu ayakkabıdır hikayeleri. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama ihtiyaç var. Yani hala devam ediyor aslında. Evet arkadaşlar. Fransız restoranı hayalimin hüsranla sonuçlandı. Maalesef burada Fransızlar yavaş yavaş usul usul yemek yedikleri için bekleme süresini 45 dakika söylediler. Biz de o yüzden Kiçinistan diye bir Türk restoranı bulduk. Daha doğrusu bulduk dediğim, arkadaşım orada çalışıyordu. O yüzden ziyaretine gittik. Tavsiye ederiz. Yemekleri gayet lezzetli. Mezeleri, alkolleri de var. Hani vejetaryen seçenekleri de var. Gitmek isteyenlere tavsiye edilir. Şu anda Concorde metro durağındayız. Buradan Petit Palais'e gidiyoruz. Yani Petit Palais 1900'de yapılmış. Ulusal sergi için yapılma sebebi bu. Biraz daha hani Louvre'a girmeden de Paris'i anlayabilmeniz için. Yine orada da tarihi eserler var ama Louvre kadar yorucu değil, daha küçük. O yüzden biz orayı tercih ettik. Çünkü Louvre'a giriş hem ücretli, burası ücretsiz. Hem de çok büyük. Hani sadece bir gününüzü Louvre'a ayırmanız gerekiyor. Bizim de sadece bir günümüz var. Misafirlerimizi gezdirebildiğimiz kadar göstermek istiyoruz. İçinde küçük bir kafesi var. Şimdi oraya gideceğiz. Bu şekilde Paris'in mimarisinin içinde dolanıyoruz. Paris'in içinde ulaşım gerçekten bayağı sıkıntılı. Özellikle araçla geldiyseniz, şu an mesela araçların içerisinde ölüm kalım savaşı vererek geçiyorsun sağa sola. Araçla geldiyseniz araçla ulaşım çok zor. Yani bizim mesela şu an metro ile 10 dakikada geldiğimiz yere arabayla 35 dakikada geliyorsun. Yürüyerek 20 dakikada geliyorsun. Yani araba buradaki en kötü ve en son tercih. Zaten Paris'in metro hatları örümcek ağı gibi, yani gitmediği yer yok. RER hatları, metro hatları, otobüs hatları gayet güzel çalışıyor ama biraz sıkıntılı. Yani hem biletler biraz pahalı. Tek sefer biniş 2,55 euro civarında. O yüzden mümkün mertebe hava güzelse bir yerden bir yere yürüyerek gitmek çok mantıklı oluyor. Bu şekilde Paris'in tarihin içerisinden yürüyerek gidiyoruz. Dediğim gibi Paris'te yapılan en güzel şey buranın mimarisinin çok güzel bir şekilde korunmuş olması. Yani içeride modern bir yapı göremezsiniz. Tabii ana Paris'in, o tarihi Paris'in dışına çıktınız mı normal ev göremezsiniz. Her yer bu kadar nüfusu bir yere yerleştirmek için her yerde yüksek binalar var. Suç oranları çok yüksek. Sokaklarda kalan insanlar çok fazla. O yüzden güzellikler tarihi şehrin içerisinde ama dışına çıktığınız anda burası Avrupa mı? Yani Paris bu muymuş dedirtecek kadar kötü bir izlenim var maalesef. Ya bunu yapan da yabancılar. Yabancıların daha çok yoğunlukta yaşadığı yerlerde kriminal olaylar daha fazla. Şimdi Petit Palais'e doğru yürüyoruz. Küçük saray. Sarayda görüşürüz tekrardan.
Küçük Saray'a girmeden önce Küçük Saray'ın tam karşısında ondan daha eski olan Büyük Saray var. Burası şu anda müze olarak kullanılıyor ya da işte fotoğraf sergileri ya da kültürel aktiviteler için. Bu şekilde tam karşısında da 1900'lerde inşa edilen Küçük Saray var. Buranın giriş ücretsiz, rezervasyonsuz olduğu için çok fazla sıra oluyor. Ben de o sırayı bekliyoruz. Bakalım içerisi küçük Louvre diyorlar. Güzel bir müze deneyimi yaşayacağız gibi duruyor. Evet, sorry. Evet, kapıdan içeri girdiğinizde yaklaşık bir 20-25 dakika bekleme süresinden sonra böyle bu şekilde Fransız kültürünü, Fransız tarihini yansıtan heykellerle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir salon yapmışlar. Dedikleri gibi Louvre'da bunlar çok katmanlı odalar şeklinde. Yaklaşık bir gününüzü alıyor bunları görmeniz. Bu da bir tık Louvre Müzesi'nin minyatürü gibi şekilde eserleri sergiliyorlar. Ernest Barrias. Ce matin, on est retourné de Cézanne. Burası tabii ki de sadece Fransız mimarisi değil, Roma İmparatorluğu ve Yunan mitolojisinden de heykeller barındırıyor. Şöyle küçük bir salon yapmışlar. Burada da Adem ve Havva'yı simgeleyen bir büst var. Senesine bakıyoruz. 1831'den kalma bir eser. Bu şekilde büstlerden oluşan bir salon. Burada böyle çok enteresan bir büst var. Üstünde kanun yazan. Burada da şu şekilde yazıyor. Kanunları ve haklarını savunmak için ölen insanları simgeleyen bir eser. 1851 yılında yapılmış. Şöyle salonun tam ortasında.
Aslında Fransız kültürüne, Fransız tarihine baktım mı? Tarihi çoğu olayları, çoğu anları Fransızların kendi haklarını ve hukukunu savunarak kazandığı olaylar oluşturuyor aslında. Yani Fransız devriminin adı Fransız devrimi en bilindiği ama bunun dışında Fransa'daki çoğu hak halkların kendisi tarafından kazanılmış haklar yani. Verilen haklar değiller. Kadınlara bile seçme seçilme olsun, yurttaş hakkı olsun bunlar hep çok uzun süreli diplomatik savaşlar sonrasında kazanılmış haklar. Ne kadar modern bir toplum gibi gözükse de bu moderniteyi oluşturan halk. Kesinlikle devlet ya da kanunlar değil yani. Halk kendi hakkını aradığı için bu kanunlar yapılmak zorunda kalıyor. Yani burada aslında devlete diz çöktürmüş oluyorsun yani kendi hakların için. Yani işin özeti Avrupalılardan öğreneceğimiz şey medeniyet değil bence. Ama kendi hakkımızı savunmak olabilir yani. Savaşarak, karşı çıkarak nasıl hakların elde edildiğini Avrupa toplumundan, özellikle Fransız toplumundan örnek alabiliriz. Çok enteresan yani mermeri bu kadar detaylı oyup böyle bir şey ortaya çıkması çok garip yani. Bunun yapıldığı yılı da düşündüğünde 1800'lerin sonu insan bir hayret etmiyor değil. Dayımın yüzündeki hüznü bile koymuşlar yani. Burada da Louvre gibi dev portreler. Yani kesin evet sanat dünyası tarafından bilindik insanlardır ama tabii biz sadece görselliğine bakıyoruz açıkçası yani. Fransa'nın meşhur Luna Parkları. Şehirlerde çok fazla yer olmadığı için bu tarz böyle şehir içindeki bahçeleri park olarak kullanıyorlar. Bunlar böyle Noel pazarları falan olarak değerlendiriliyor. Sezon burada hiç bitmediği için yaz kış sürekli böyle atraksiyon alanları var. Paris böyle her şeyin iç içe sıkıştığı bir şehir haline geldiği için artık insanlar her yere bir şey sıkıştırabiliyorlar. Her şey iç içe bir kalabalık var. Ama burada yaşayan insanlarda telaş yok çünkü hayatlarını ona uydurmuşlar. Bu hayata uygun yaşıyorlar. Bu şekilde de Paris'in güzelim bahçelerinin içi Luna Parklara sahipli yapıyor.
C'était pas du tout. Je sais pas, j'entends pas. Evet, burada devasa bir Paris'in ünlü tatlıcısı Cedric Orelet'in restoranı var. Bu şekilde. Önünde manyak bir sıra var. Biz şu an diğer şubesine gidiyoruz. Daha az popüler olan. Çünkü zaten Cedric'in kendisi de burada değil. Sadece restoranda bu kadar sıra var kendisi olmamasına rağmen. Şimdi biz diğerine gidiyoruz. Umarım diğeri daha sakindir. Yaklaşık bir yarım saatlik bekleme süresi var ve bilmiyorum, tatları görsel olarak güzel. Tadına bakacağız ama bence bizim tatların yerini tutmuyor ya. Buranın kahvaltısı da zaten şekerli. Tatlıları da sadece şeker. Böyle güzel bir şerbetli tatlıları yok ya da düzgün bir sütlü tatlıları da yok. Bakalım, deneyimleyeceğiz. Mesela Paris'te bir şey ünlü oldu mu çok fazla talep oluyor. Modanın ve lüksün döndüğü meydan. Louis Vuitton, Dior, Chanel mağazalar. Hepsinin önünde de devasa sıralar. Çoğu sadece bakmaya geliyor. Yani lüks bir mağaza deneyimim olsun diye. Hepsi bir arada Paris'te. Christmas ağaçları. 10 dakikalık yürüyüşün ardından daha az popüler olan Cedric'in diğer şubesine geldik. Evet, buradaki sıra diğerine göre çok çok daha az. Evet, orası sadece kafesiymiş. Burası asıl şube. Gördüğünüz gibi önünde bir sürü sıra var. Popülaritenin bedeli. Bu sırayı bekleyeceğiz. Cedric ürünlerini tatmak için. Restoranın tavanın tasarımını böyle çikolatalardan yapmışlar. Gerçek çikolata olduğunu sanmıyorum ama bu şekilde içeride karşı tarafta bir gerçek bir çikolata şelalesi var. Oradan çikolata akıyor. Burası tatlarından ziyade çikolatalarının olduğu şubesi. Şu şekilde. Burada Cedric'in ünlü olduğu meşhur tatlıları. Bu şekilde şimdi çikolatalarından alıp deneyeceğiz. Bu şekilde değişik bir tasarım yapmış. Birkaç yıl daha popülerliğinde ekmeğini yedikten sonra büyük ihtimal gelecek. Sipariş verip ödemeyi yaptıktan sonra buradan siparişler otomatik geliyor. Bu şekilde. Так драматургічно. Це все. Оп. Чи точно мені підходить, да. От, типа для екзамену більше це роблю. От. Evet, öğlen gelemediğimiz o restorana akşam rezervasyon olarak geldik. Rezervasyon ücreti kişi başı 35 euro. Gelirseniz bu para iade ediliyor. Gelmezseniz restoranın cebine kalıyor.
Birazdan içeri gireceğiz. Böyle otantik bir Fransız restoranı. Restorana girdiğinizde böyle 3. katta odalar kiralayabiliyorsunuz bu şekilde gruplara. Tabii ki de ekstra ödemeye yapıyorsunuz buralar için. Bize şöyle bir Fransız deneyimi yaşamak için şöyle bir oda kiraladık. Olmayan Fransız mutfağını bu şekilde deneyimleyeceğiz. Şöyle. Her ne kadar yapıldığında Paris'in mimarisine estetik olarak yakışmadığı düşünülse de yıllardır Fransa'nın görkemli simgesi olmaya devam eden Eyfel Kulesi'ne bazen Paris'te saatler bile geçirseniz göremeyebiliyorsunuz. Ama bizim gibi böyle biletiniz geç saatte olunca uğramadan da gitmek istemiyorsunuz. Paris'in o görkemli Eyfel Kulesi. Etrafında çok fazla böyle satıcılar var. Genelde bu satıcılar Afrikalı. Burada bunu yapmaya izinleri olmasa bile her daim böyle bir polisi gözetliyorlar. Polise yakalana kadar satışa devam ediyorlar. Çoğu şehirde Fransa'da Noel öncesi böyle Noel pazarları kuruluyor. Bu da buranın Noel pazarı. Normalde yılbaşında kaldırılıyor ama burası hiçbir zaman bitmediği için büyük ihtimal daha bir süre daha devam edecek. Çünkü gerçekten çok fazla bir turist yığılması var. Buraya aslında sezon dışında geleceksin. Herhangi böyle resmi tatil ya da önemli bir gün olmadığında geleceksin. Çünkü gerçekten insanları geçmeye çalışmaktan şehrin ne tadına varabiliyorsunuz, ne gezdiğiniz yerleri anlayabiliyorsunuz. Sürekli bir koşuşturmacayla geçiyor. Ya da yılbaşı akşamı buraya havai fişek gösterisine de gelebilirsiniz yani. İnsanlar toplanıyor. Şu şekilde Sen Nehri. Ні, тут нікого немає. Біжав? Ну, умовно, так. Але Вау, ну, ні, класно, а да. ти тут стоїш, ти стоїш типу недалеко. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bir araştırmaya göre Eyfel'in tükettiği elektrik ve Eyfel'i çekmek için harcanan elektrik karşılaştırılıyor. Eyfel'i çekmek için harcanan telefonların elektriği Eyfel'in tükettiğinden daha fazla olduğu söyleniyor. Tabii bu kadar simgesel bir yapının elektriği çok da dert edilmiyordur da birilerinin araştırması işte. Ufak bir Eyfel turu, ondan sonra Kuzey Garı'na gidip oradan tekrardan dönüşümüzü yapacağız. Günübirlik Paris turu için enerjiniz, motivasyonunuz varsa, biraz da yorulmayı ve yürümeyi seviyorsanız gayet güzel bir gün geçirebilirsiniz, dolu dolu. Zaten Paris için bir gün asla yetmez yani. Günler de harcasanız Paris'i bitiremezsiniz. Ne kadar kötü yanları da olsa, her yerinde fareler, pislikler de olsa, her geleni büyüleyen mükemmel bir şehir. Ufaktan şöyle bir size Paris'in satıcılarını da göstereyim. İşportacılarını. Burada etiket fiyatı 10 euro olan şeyi biraz pazarlıkla 2 euroya bile alabilirsiniz. Şöyle Paris'in gece karanlıkları, gece karmaşası yaşayan bir şehir. Şimdi o karmaşık raylı sistemlerine gidiyoruz. Gerçekten burada bir yere gitmeye çalışırken bir mücadele veriyorsunuz yani yanlış trene binmemek için. Bakalım, şu anda biraz kısıtlı zamanda öyle bir
hızlıca uğrayalım dedik. Kendi kendimizi telaşa soktuk. Kuzey Garı'nda görüşmek üzere. Oradan da kapanışımızı yaparız. Şimdi tarihi Kuzey Garı'ndayız. Fransa'daki hızlı tren hattı o kadar muhteşem ki arabayla 3,5 saatlik yolu böyle hızlı tren hatlarıyla 1 saatte gidebiliyorsunuz. Normalde bizim gideceğimiz yere araçla hem daha pahalı hem de totalde 3,5 saat falan sürüyor. Paris'in şehir merkezine arabayla girmek sıkıntı. Bu trenler hem daha ucuz. Önler alırsanız 15-20 euroya bile biletler oluyor ve 1 saate gideceğiniz yere varıyorsunuz. Şimdi yolculuğumuza başlıyoruz. Burada belki kapanışı yapmış oluruz bu şekilde. Günübirlik Paris vlogumuzdan. Umarım size güzel şeyler gösterebilmişimdir. Yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.